AK Parti'nin kuruluşu 28 Şubat döneminde hem askerler hem merkez medya hem de Batı ve ABD tarafından desteklenmiştir. AK Parti, Büyük Orta Doğu Projesi'nin öncü güçlerinden biri olarak tasarlandı. Ilımlı İslam siyasetinin taşıyıcı örgütü olarak konumlandırıldı. Ülkede öyle bir hava esiyor ki dürüst bir sosyolojik analiz ya da soğukkanlı bir tarih tartışması yapmak bile artık cesaret istiyor. Örneğin Menderes seçim yapsaydı 1960'larda darbe olmaz diye bir tespit ya da analiz yapıyorsunuz ki bu yaşanmış bir olay. İktidar çevrelerinde hemen siz darbeyi mi savunuyorsunuz diye saldırıya geçiliyor. Hatta ardından dava bile açılabiliyor ki eminim ki çevrenizde bu tarz olaylara şahit olmuşsunuzdur. Böyle bir çatışmayı göze almadan artık bilimsel veya akademik bir çalışma yapmak bile neredeyse imkansız hale geliyor. Diğer taraftan sadece İslamcı sağ değil, solun kimi kesimleri de liberal tezlerin yarattığı zihin kirlenmesinin etkisiyle olsa gerek 28 Şubat sürecine ilişkin bilimsel ve nesnel bir değerlendirme yapmaktan uzak görünüyor. İslamcı muhafazakar çevreler bilindiği gibi uzun süredir 28 Şubat 1997 tarihinden itibaren yaşanan ve aslında kısa süren siyasal gelişmeler üzerinden abartılı ve önemli bölümü yalana dayalı bir mağduriyet edebiyatı üretti. Ülke hala bu alandan ekmek yemeye çalışan dinci bir iktidar tarafından yönetilmekte. Çünkü kurulmak istenen gerici faşizan rejimin tarihsel gerekçesini oluşturmak, onun ideolojik ve ahlaki arka planını inşa etmek için böyle bir söyleme ihtiyaç vardı. Dahası İslamcı hareket Soğuk Savaş döneminde hayli kirlenen sicilini temizlemek istiyordu. Çünkü 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerini destekleyen Soğuk Savaş döneminde başta ABD olmak üzere emperyalizmin ve istihbarat örgütlerinin hizmetine girerek kontrgerilla yani derin devlet operasyonlarında rol alan İslamcıların sicili utanç vericiydi. İslamcıların Soğuk Savaş döneminde CIA ve NATO'nun hizmetine girdikleri, çok sayıda kirli ve ahlaksız operasyonda rol aldıkları neredeyse herkes tarafından bilinen bir sır gibiydi. Durum böyle olunca İslamcı hareketin topluma mazlum profili vermesi, kendi taleplerini bütün ulusun talebi olarak yeniden kurması gerekiyordu. İşte 28 Şubat onlara bu olanağı sundu. Gel gelelim ortada gerçek anlamda ne bir darbe ne de büyük mağduriyete neden olabilecek başka bir durum vardı. Sanki yakın tarihlerde bir olayı anımsatıyor ama neyse, bir başka videonun konusu bu. Çünkü 28 Şubat sanıldığı gibi ve esas olarak irtica ile mücadele için geliştirilen bir süreç değildi. Bu nedenle 28 Şubat'ın gerekçesi de tarihsel anlamı da başka yerdeydi. Gerçekte peki ne olmuştu? Yıllardır öyle bir hava estirildi ki darbe görmesek 28 Şubat'ın darbe olduğunu neredeyse biz bile inanmayacaktık. Oysa 28 Şubat 1997'de ne darbeydi ne de muhtıra, formal hukuk ve anayasal düzen içinde kalınarak geliştirilen yarım kalmış cumhuriyetçi bir restorasyon denemesiydi, o kadar. Daha da önemlisi Türkiye'nin Soğuk Savaş dönemini bitirme girişimiydi. Ancak başarısız olmuş ve daha kötüsü amacının tam tersi sonuçlar yaratarak Cumhuriyet'in gericiliğine teslim edilmeye yol açmıştı. Dramı da buradaydı. Bilindiği gibi insanlığın büyük geriye savruluşunun yaşandığı 1990 döneminde sosyalist bloğun dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü üzerine daha önce NATO ülkelerinde hukuk dışı yöntemlerle sola karşı mücadele etmek, devrimci hareketlerin yükselişlerini önlemek üzere kurulan illegal derin devlet yapılanmaları da dağılmaya başlamıştı. Genel resmi adı ise Süper NATO ya da Inter NATO olan İtalya'da Gladio, Fransa'da Vatanseverler Birliği, Hollanda'da Rüzgar Gülü gibi isimlerle anılan bu illegal gayri nizami harp örgütü Türkiye'de ise Kontrgerilla adıyla biliniyordu. Resmi olarak bir Sovyet işgali halinde karşı gerilla yöntemleriyle savaşmak için kurulduğu belirtilen, gerçekte ise sol muhalefet güçlerine karşı işlenen cinayetler, suikastler, katliamlar ve kumpaslarla anılan bu örgütün varlığı resmi olarak ancak Soğuk Savaş'ın bitimiyle kabul edilecekti. Artık gereksizleştiği düşünülen bu suç örgütü Batı Avrupa'da 1991 ila 1992 yıllarında hızla dağılmıştı.
Az önce sizlere belirttiğim gibi 28 Şubat esas olarak 5 ila 6 yıllık bir sapmayla Türkiye'de Soğuk Savaş döneminin bitirilmesi girişimiydi. Diğer NATO ülkelerinden gecikerek de olsa milli tehdit değerlendirmesinin değiştirme çabasıydı. Bu nedenle Susurluk olayı diye bilinen ve kontra gerilla yapılanmasının ortaya saçılmasına yol açan ünlü trafik kazasının aynı döneme denk gelmesi, ardından bu alanda ciddi bir temizliğin yapılması tesadüf değildi. Faili meçhul cinayetlerin birdenbire kesilmesi, bu cinayetlerle anılan beyaz Toros mark otomobillerin ortadan kaybolması, polis özel harekat birliğinin dağıtılması ve emniyetin elindeki ağır silahların alınması gibi bir dizi önemli gelişme de bu dönemde gerçekleşmişti. Peki Kırmızı Kitap neden değiştirildi? Türkiye'nin paralel anayasası da diyebileceğimiz karar verici düzeydeki asker, sivil bürokrasisinin çalışma rehberi niteliğindeki Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yani Kırmızı Kitap olarak bilinmekte, komünizmin ve genel olarak solun baş tehdit olmaktan çıkarılması da yine 28 Şubat dönemindedir. Basit gibi görünen bu düzenleme gerçekten çok önemliydi. Çünkü 1945'ten itibaren devlete yön veren, Cumhuriyet'in aydınlanmacı yanını çürüten ve derin acılara neden olan militarist faşizan bir anlayışın terk edilmesi anlamına geliyordu. Yaklaşık yarım yüzyıldır derin devlet kirli, yasak bir simbiyotik ilişki içinde sivil operasyon gücü olarak kullanılan siyasal İslamcılığın 28 Şubat'ta öncelikli milli tehdit olarak ilan edilip devletin kötülüğüne yani Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin de geçirilmesinin nedeni aynıdır. Ayrıca 28 Şubat döneminde irticanın yanı sıra ırkçı milliyetçilik ve ülkücü mafya da milli tehdit değerlendirmesi için alınmıştı. Bu gelişme 1950'den beri ilk kez yaşanıyor ve ülkücü çevreleri deyim uygunsa şok ediyordu. İşte bu gelişmeden sonra Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP kendisini merkeze doğru çekerek mafyatik işlere karışan tam 400 ülke ocağının şubesini kapatacaktı. Daha da önemlisi münferit bazı olaylar dışında Kürt sorununun büyüdüğü bu dönemde ülkücüler neredeyse hiçbir sokak eyleminde yer almayacaktı. Özetle İslamcı hareket ve ırkçı faşist milliyetçilik ile devlet arasında Soğuk Savaş döneminde kurulan yasak ilişki 28 Şubat süreci diye ünlenen bu Cumhuriyet restorasyon girişimiyle sonlandırılmak istenmişti. Ancak emperyalizmin ılımlı İslam siyaseti ve Büyük Orta Doğu projesi yani BOP dönemine denk geldiği için bu girişim yarım kalacak ve başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Çünkü küresel sermayenin serbest dolaşımının önündeki ideolojik, siyasal ve fiziki engellerin kaldırılmak istendiği bu dönemde laik karakterli ulusalcılık hasım, düşman olarak görülüyordu. Kemalizmin de bu kategoride bir ideolojik ve siyasal akım ve yapılanma olarak belirlenmişti. Esas olarak bir soğuk savaş imalatı olan siyasal İslamcı hareket o güne kadar derin devletin ve işbirlikçi sağ iktidarların kanatları altında korunup kollanmış ve büyütülmüştü. Sola ve yurtseverliğe karşı kullanılan İslamcıların 28 Şubat dönemindeki feryatlarının nedeni işte bu yasak ilişkinin koparılması, dolayısıyla kendilerine sunulan devlet olanaklarının yitirilmesi korkusuydu. Büyük sermaye çevreleri tarafından terk edilme korkusu da bu kapsamda ele almak mümkündür. Peki baskı ve zorlama o dönemlerde var mıydı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Şubat döneminde yanına kimi meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini de alarak sistematik bir baskı uyguladığı gerçekti. Ancak az önce sizlere vurguladığım gibi bu baskı bırakın darbeyi bir muhtıra düzeyine bile ulaşmamıştı. Çünkü söz konusu dönemde her siyasal eylem ve işlem anayasal düzen ve formal hukuk içinde kalmış, yasal çerçevenin dışına çıkılmamış, o nedenle de postmodern darbe diye saçma bir kavramlaştırma ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Örneğin çok belirleyici bir durum olarak meclis açıktı ve seçimle gelen hükümet iş başındaydı. Bırakın sıkı yönetimi, olağanüstü hal bile ilan edilmemişti. Hiçbir özel tutuklama gerçekleşmemiş, siyasal davalar açılmamış, hapishaneler doldurulmamış, işkence tezgahları kurulmamış, gazeteler yasaklanmamıştı. Dernekler ve vakıflar da kapatılmamıştı. İslamcı hareketin siyasal çatı örgütü olan Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması bile bu çerçevede gelişmişti. Bu dönemde başarılan tek şey ise neredeyse 8 yıllık kesintisiz ve
zorunlu ilköğretim düzenlemesinden ibaretti. Bu adım bile tek başına çok önemliydi. Kaldı ki çok geciken bu uygulama 1960'lı yıllarda itibaren bütün milli eğitim şuralarında tartışılıp yaşama geçirilmesi için defalarca karar alınmıştı. İrtica faaliyetlerde de yer aldığı gerekçesiyle sadece 3000 devlet memurunun işine son verilebilmişti. Bu sayının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yapılan tasfiyeler ile karşılaştırıldığında çok sembolik olduğu görülecektir. Dolayısıyla 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim, İmam Hatip okullarının sınırlanması, Soğuk Savaş döneminde niteliksizleşen ve İslamcı kadrolarla doldurulan devlet bürokrasisinin yeniden düzenlenme çabası sermayenin 21. yüzyıldaki ihtiyaçlarının gereğiydi. Hatırlanacağı gibi Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi ile Tansu Çiller yönetimindeki Doğru Yol Partisi koalisyon hükümeti 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından yaklaşık 5 ay sonra istifa etmişti. Tarihte böyle bir darbe ne görülmüş ne de duyulmuştu. Üstelik Erbakan başkanlığı koalisyon ortağı olan dönemin Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'e devretmek istemiş ve ancak bu şartla çekileceğini belirtmişti. Erbakan'ın konuya ilişkin sözleri de ünlüdür. Erbakan havada ikmal yapacağız demiş, başkanlığı Çiller'e devrederek hükümeti sürdürmek istemişti. Olan şudur: İstanbul Burjuvası ve Cumhuriyetçi askeri sivil bürokrasisinin sözcülüğünü üstlenen dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erbakan'ın istifası üzerine yeni hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e vermemiş, böylece hükümette düşmüştü. Ortada bir darbe değil, Demirel'in yine yürürlükteki hukuk içinde kalarak yaptığı bir manevra söz konusuydu. Eğer bir darbe olacaksa bile bu önlenmişti. Nitekim dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Nizamiye kapısından döndük derken bunu kastetmişti. Siz hiç kendisine karşı darbe yapılan bir hükümetin 5 ay daha görevde kaldığını gördünüz mü? Ortada geniş bir sivil kesimi de yanına alarak baskı uygulayan bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun deyim uygunsa lobi çalışmalarını aşmayan bir baskı dönemi vardı. Hiç kuşku yok ki bu durum da olağan dışıydı ve mücadele niteliği taşıyordu. Daha ötesi de değildi. Olay şudur: ılımlı İslamcılık projesi nedeniyle artık NATO ve ABD'nin işine yaramayan, daha önemlisi dünya ve Türkiye kapitalizminin gelişme düzeyine ve ihtiyaçlarına denk gelmeyen otantik İslamcı hareket tasfiye edilerek Batı ve emperyalizm ile uyumlu olacak bir İslamcı oluşum yaratılmak isteniyordu. Bu yeni kurumun iktidara tırmanmak için bir olanak sunduğunu gören İslamcıların kurduğu AKP, işte bu emperyalist siyaset planlamasının çocuğu olarak doğacaktı. Erdoğan'ın danışmanı ve AKP hükümetlerindeki bakanlık yapan Doçent Doktor Yalçın Akdağ bu durumu İslami bir rejim kurulması için 200 yıldır ilk kez iç dinamikler ile dış dinamikler birbiriyle örtüşüyordu diye ifade edecekti. 28 Şubat AK Parti ve Gülen'in önünü açtı. Bu anlamda 28 Şubat esas olarak AK Parti'nin ve başta Fethullah Gülen hareketi olmak üzere ılımlı İslamcı olduğu düşünülen güçlerin önünü açmış, özetle 28 Şubat AKP'yi yaratmıştı. Dolayısıyla AK Parti, Batı ve ABD ile çatışmak değil, onlarla uzlaşmak, iktidar olunabileceğini gören ve emperyalizm ile anlaşmayı tercih eden İslamcıların partisiydi. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Milli Görüş Hareketi ve onun lideri olan Necmettin Erbakan'ı işte bu nedenle terk etmişti. Erbakan bu ihaneti ölene kadar unutmayacak, AK Parti'nin bir ABD-İsrail projesi olarak geliştirildiğini ve iktidara taşındığını iyi bilen kişilerden biriydi. Bu nedenle Erbakan AKP'ye oy vermek, Amerika ve İsrail'e oy vermek demektir diyecek kadar öfkeliydi. AK Parti'nin kuruluşu 28 Şubat döneminde hem askerler hem merkez medya hem de Batı ve ABD tarafından desteklendi. AK Parti, Büyük Orta Doğu Projesi'nin öncü güçlerinden biri olarak tasarlandı. Ilımlı İslam siyasetinin taşıyıcı örgütü olarak da konumlandırıldı. Daha önce emperyalizmin soğuk savaş stratejisine kurban edilen Türkiye, bu kez de Batı'nın BOP ve ılımlı İslamcılık siyaseti için harcanacaktı. Kökleri zayıf olan Türkiye burjuvası ve Cumhuriyet bürokrasisi de kendi korkularının kurbanı olmuştu. Hadise ise bundan ibaretti.